İşten geldiniz, okuldan geldiniz ya da evdeydiniz ama canınız böyle herhangi bir yemekle fazla uğraşmak istemiyor. Hızlıca karnınızı doyurmak istiyorsunuz ama aynı zamanda çok fazla para da harcamak istemiyorsunuz. Vakit de ayırmak istemiyorsunuz. İşte doğru videodasınız. Bugün size anlatacağım yemekler hafta içi gerçekten hayatınızı kurtarabilecek, ekonominize dost, her tabağa yaklaşık 10 liranın altında olan ve benim de sürekli evde hızlıca bir şeyler yemek istediğim zaman kendim için yaptığım muhteşem tarifler. Yemekleri belirlerken birazcık çeşitliliğe, mevsimselliğe çok önem veriyorum. Özellikle mevsiminde ürünleri kullanmak ya da kilerdeki ürünleri kullanmak bu tarz yemekleri yaparken çok önemli. Bu yemeklerin görselleri muazzam olmayabilir. Zaten zorlu, güzel görselli yemeklere dair yüzlerce videomuz var. Vaktiniz varsa, o gün kendinizi iyi hissediyorsanız onlardan bir tanesini yapabilirsiniz ama bugün durumlar birazcık farklı. Yemeklerin yanında içerisindeki malzemeleri ve fiyatlarına dair bir bilgi vereceğiz. Ama bu bilgi bugünün tarihi, yani bugün 30 Kasım. 30 Kasım'da bir ucuzluk marketten alışverişi yaptık. Oradan çıkarttığım gramajlara göre fiyatlar olacak. Evet, ben burada birçok şeyi tarttım da kullanıyorum ya da işte ölçerek kullanıyorum. Birazcık bulaşık çıkıyor gibi gözükecek ama sizler de oradan söylediğim her şeyi kavanozundan ya da doğrudan sebzeyi çıkartıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Birazcık da videonun içerisinde sohbet ederiz ama siz orada abone olun. Daha şimdiden de videoyu beğenirsiniz çünkü muazzam bir video olacak. Hatta hemen de paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir nohut pilav yapacağız ama birazcık kendi sevdiğim gibi yapacağım. Sizlere de ufak tefek taktikler vermek istiyorum. Öncelikle nohutu doğrudan konserveden kullanıyoruz. Yarım konserve yaklaşık benim için yeterli ama yanına neler yapacağınıza bağlı olarak da bunu 2 kişi de tüketebilirsiniz. Hemen ocağın altını açalım. Yaklaşık 10 gram yağ koyuyorum içerisine. Bir kişi için yeterli olacaktır bu kadar yağ miktarı. Hemen soğanımızı doğrayalım. Ben bunu birazcık köri gibi pişirmeyi seviyorum. İçerisinde zerdeçal, köri, kırmızı biber, zencefil, toz baharat ne varsa kullanıyorum. Ama bunları sevmiyorsanız bu yemeği yapamayacaksınız anlamına da gelmiyor. Sevdiğiniz baharatlar daha böyle kimyon olur, kekik olur, onlardan da ekleyebilirsiniz. Yemeklik küp küp doğruyorum soğanımı. Ama ne olur, hani ben bunları burada hızlı tık tık doğruyorum gibi gözükebilir. En fazla benden 5 dakika daha yavaş yapmış olursunuz bu yemeği. Yoksa aynı lezzete, aynı sürelerde sizler de ulaşabilirsiniz. Şu anda arkada kettle'da su da kaynatıyorum. Eğer kettle'ınız yoksa siz hemen ocağa da su koyun şu anda. Çünkü neden? Pilavı haşlama yapacağız. Yani böyle bir anne pilavı edasıyla işte kavuralım, tereyağında tane tane olsun gibi derdimiz yok şu an. Hızlıca bir nohut pilav yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki lezzetli de olacak. Hemen soğanımızı atalım, kavrulsun. Soğanın bu ara fiyatı fena değil, güzel. Maliyeti düşüren, sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi. Hafifçe tuz ekliyorum. İçerisine birazcık sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakları sadece böyle içerisine kabuklarını soyup atmanız kafi. Aromasını verecektir. Tabii ki üzerlerine bastırdık. Altını kısalım. Hafiften şimdi soğanların yumuşaması gerekiyor. Soğanlar yumuşarken de ben gidip pirincimi yıkayacağım. Bu arada pilavı yaparken birazcık bol yaparsanız yarın akşamında yemeğine katkı sağlamış olacaksınız. O nedenle ben burada 1,5 su bardağı kadar pirinçten bir pilav yapacağım. Yaptığım pilavın yarısını birazdan nohutlayacağım. Kalan yarısını da bir sonraki tarifimde kullanacağım. Pirincimi yıkadım. Kettle'dan suyumu da alayım. Pirinç orada dursun. Hemen sıcak su koyuyoruz. Böyle bir makarna haşlama mantığı gibi düşünebilirsiniz ama çok da fazla su koymanıza gerek yok. Altını da açalım. Evet, soğan ve sarımsak hafiften renk almaya başladılar. Altını güzelce kıstım. Su kaynarken ben içerisine birazcık da karnabahar ekleyeceğim. Yani malzemeyi arttırmaya çalışıyorum ama karnabahar sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz farklı sebzeler ekleyebilirsiniz ama mümkün olunca mevsiminde sebzeler olsun. Ya da buzluğunuzda bezelyeniz vardır. Bezelye de ekleyebilirsiniz. Çok fazla ufaltmayacağım. Şöyle İri parçalar halinde karnabaharları da koyacağım. Ben karnabaharları zaten çok fazla pişirmeyi sevmiyorum. Nereden biliyorsunuz? Ayın malzemesi karnabahar bölümü, izlemeyenler oradan izleyebilirler. İyice yumuşamalarına gerek yok. Hafiften diri kalmaları yerken daha güzel bir lezzet verecektir. Hem de zaten yumuşak karnabaharın kimseye bir faydası yok. Sıcak suyumuza da tuz atıyoruz birazcık. Ve pirinçleri doğruca içerisine salıyoruz. Pirinçleri bir kere karıştırmanız kafi. Birbirlerine yapışmadıklarından emin olun. Altı orta ateşte. Pirinçler yumuşana kadar pişireceğiz, sonra süzeceğiz. Hepsi bu kadar basit. Evet, karnabaharlar da ısındı. Şimdi içerisine baharat ekliyorum.
Biraz zerdeçal. Hafiften içimizi de ısıtsın. Toz kırmızı biber, acı da kullanabilirsiniz. Bunları da ortalama bir maliyetle tabii ki tabağın içerisine ekliyorum. Ve çok azıcık köri. Sadece alttan gelecek böyle bir aroma için. Baharatların kavrulması önemli. Aynı zamanda karnabaharlar da o baharatla bütünleşecekler. Yalnız muhteşem kokuyor şu anda burası. Şimdi ben bunun içerisine yarım su bardağı domates rendesi, püresi, evinizde ne varsa ondan ekleyebilirsiniz. Yoksa bir tatlı kaşığı salça da ekleyebilirsiniz. Bu tarz ürünleri kullanmak istemiyorsanız sadece baharatlı da yapabilirsiniz. Ben doğruca içerisine yazdan hazırlanmış bir domates rendesi kullanıyorum. Hafifçe kavuruyorum. Pirinç kaynamaya başladı. İyice altını kıstım artık. Şimdi nohutlarımı da ekleyebilirim. Nohutlar yemeğe hazır ve tabii ki tadının da özleşmesi gerekiyor. O nedenle birlikte de pişecekler. Şimdi bu aşamada eğer ki yanında pilavı yapmıyorsanız normal sıcak su kullanabilirsiniz ama adeta bir makarna mantığı gibi azıcık sosunun da koyu olması için pirincin suyundan ekleyeceğim içerisine. Çok sulu yapmayacağım. Keşke kokuyu duyabilseniz. Gerçekten muhteşem kokuyor. Karıştıralım. Ve aslına bakarsanız yemeğimiz bitti. Burada biraz sıkırlıyor. Yanında pilavı da hazır. Bazen canım evde otururken böyle kuru fasulye pilav ya da nohut pilav çekiyor. Dışarıdan da söyleyebiliyorum ama bazen şeyi düşünüyorum. Bunun gelebileceğin sürede evde hazırlayabilir miyim ya da bunun ekonomisi beni nasıl etkiler? İşte gerçekten bu tarz çözümlerle herhangi bir yerden sipariş gelene kadar çoktan yemek pişmiş olur. Hem yemek hem de pilav yaklaşık 5 dakika içerisinde hazır olacak ama ben bu 5 dakikada size bir hafta boyunca tüketebileceğiniz bir kolay turşu göstermek istiyorum. Dilerseniz salata yerine bunu tüketebilirsiniz. Ya da bu tarz yemeklerin yanında şöyle güzel bir ekşilik katsın diye de size faydası olacaktır. Tamamıyla mevsimin sebzelerinden hazırlayacağız. Ufak bir sos tenceresi alıp geliyorum. Tabii ki turşuyu bu maliyetin dışında tutacağım. Kendi başına bir maliyeti var ama çok çok uygun. Hemen altını açalım. İçerisine yaklaşık 1,5 su bardağı sıcak su koyacağım. Sıcak suyun içerisine elma sirkesi, biraz toz şeker, şöyle ikiye bölünmüş bir sarımsak, defne yaprağı, ne seviyorsanız baharat, hiç baharat da kullanmayabilirsiniz. Tuz, tane karabiber ve biraz acılık versin diye ben pul biber atacağım içerisine. Şöyle bir karıştıracağım. Şeker erisin, tuz da böyle içeride güzelce erisin. Şimdi bunu sıcakken de orada sebzelerin üzerine dökeceğiz. Ben de orada sebzelerimi hazırlayabilirim. Burası kaynadı. Böyle pirinçler şişmiş. Yemeğim de hazır. Yani gerçekten ortalığı toplayana kadar her şey hazır oldu bu arada. Öyle söyleyeyim size. Yani evde yaptınız, ocağa bıraktınız, çıkarttınız, bulaşığı böyle makineye falan yerleştirdiniz. Şu anda tabağa çıkartıp yemeği yiyebilirsiniz. Her şeyin altını kapatıyorum. Pirinci süzüyorum, geliyorum. Öncesinde şu turşunun yapımını göstereceğim. Burası da alev gibi zaten. Sonrasında hemen tadına bakacağım. Daha şimdiden aldım sularını çünkü sirke kaynıyor. Bu hızlı turşu için şu anda pazarda bulabildiğiniz sert ya da sevdiğiniz ne varsa ama pazarda bulunan sebzeleri kullanabilirsiniz. Mesela bende turp var, kırmızı lahana var, lahana var, havuç var. Bir de salatalık kullanıyorum ama sizler salatalık yerine pancar kullanabilirsiniz, karnabahar koyabilirsiniz içerisine. Ben yemekte karnabahar var diye turşuya koymadım. Şimdi bunları böyle ince ince doğrayın, böyle soyucuyla yapın. Mesela havucu güzelce öncesinde yıkadım. Hemen şöyle şeritler çıkartıyorum. Hatta doğruca yapacağım kaba çıkartayım. Hiç beni uğraştırmasın. Yani bazen gerçekten televizyondaki reklam araları yemek hazırlama süresinden daha uzun diyebilirim size. Salatalığı da aynı şekilde. Tabii ki mümkün olduğunca sulu kısmını koymuyorum içerisine. Orası fazla yumuşar. Sert ve kabuklu kısımlar önemli. Tabii ki bu kısımlarını israf etmenize gerek yok. Koyabilirsiniz içerisine. Sadece doğrusunu göstermeye çalışıyorum. Dersiniz ki bunu ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Hayır. Hemen yiyebilirsiniz tuzlayıp. Tuzum nerede bu? Ya da güzel bir cacık yapıp içerisine koyabilirsiniz. Sadece yoğurtla karıştırıp salata yapabilirsiniz. Ama bunun gibi yiyebilirsiniz. Su. Ufak bir parça kırmızı lahana, mor lahana. Nasıl tabir ediyorsanız ben mor lahana diyorum bu arada. İçerisine yine aynı şekilde bıçakla da yapabilirsiniz. Varsa mandolinle yapabilirsiniz. Ne varsa. Kalın olmuş, ince olmuş önemli değil. Ama ince olursa çok daha güzel içerisine aroma çekecektir. Lahanayı da bıçakla doğrayacağım. Şimdi turbunuzu dilerseniz bıçakla dilimleyebilirsiniz. Ya da yine böyle bir sebze soyucuyla
ince ince dilimleyebilirsiniz. Ya da varsa mandolinle de daha böyle ince dilimlerde çıkartabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi doğruca buradaki sıcak karışımı üzerine dökeceğiz. Ama dilerseniz bunu salata gibi de yapabilirsiniz. Yani ben böyle sirkeyle falan hoşuma gitmiyor diyorsanız hemen birazcık limon suyu, tuzla karıştırın. Güzel bir kış salatası olarak da bunu tüketin. Lahanalar, havuçlar çok uzun süre dayanabilirler. Bunu dolabınızda turşu olarak 10 güne kadar saklayabilirsiniz. Salata olarak da 3 güne kadar saklayabilirsiniz. Ama benimkisi bir 10 gün dayanır. Şimdi ben bunu güzelce karıştırıyorum. Bakın sos aşağıda. Her şey değsin. Yemeğimin yanına bir parça salata gibi böyle ılık salataymış gibi koyacağım. Sonrasında bunun üzerine bir tane tabak bırakacağım, streçleyeceğim ve buzdolabına saklayacağım. Dediğim gibi canım ne zaman istiyorsa çıkartıp böyle bir yemeğin yanında hızlı bir salata olarak, probiyotik kaynağı olarak bunu tüketebilirim. Hem de çok çok ucuz oldu. Bu tabak şu anda neredeyse 5 liranın altına düştü. Çünkü ben ikisini 10 liranın altına mal ettim. Yaklaşık olarak da 2 tabak yemek çıktı. Siz çok yemek istiyorsanız bunu tek kişi tüketebilirsiniz ya da 2 kişi bunu paylaşabilirsiniz. Benim gibi bir salatayla tüketebilirsiniz. Şu anda ılıkken daha bundan hemen kendime de bir tabak yapacağım. Kalanını da üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Streçleyip dolaba kaldıracağım. Dilediğim zaman da çıkartıp tüketeceğim. Tadına bakalım. Şöyle karıştırıp alacağım. Çünkü neden karıştırıp alıyorum? Pilavda hiçbir şey yok aslında bakarsanız. Sadece tuz var ama bütün o baharat, doluluk, ağzınıza böyle güzel gelecek tüm tatlarda nohutta ikisinin birleşimi gayet vurucu olacaktır. Güzel. Serinlemek için salatadan da alacağım. Yandım biraz. Gerçekten tamamını bitirmem, size anlatmam dahil 25 dakikamı falan aldı. Yani sizin evde bunu ayıracağınız maksimum süre yarım saat olacak. Evet, dünyanın en güzel pilavı bu değil. Dünyanın en güzel nohut yemeği de bu değil ama 25 dakikada gerçekten bu kadar uyguna ve kendinizi hızlıca doyurabilecek, sizi mutlu edecek tarzdaki bir nohut pilav bence en iyisi bu. Yanındaki bu salata da muazzam olmuş. Şimdi burada kalan pilavı değerlendireceğimiz ikinci tarife geçelim. İkinci yemeğimiz yumurtalı pilav. Uzak Doğu'da yapılan versiyonu var ama bu birazcık daha benim yaptığım hızlı versiyon. İçerisinde soya sos falan yok ama ekşisi olacak, yumurtası olacak ve tüm tatlar içerisinde olacak. Bu yemeği neredeyse sadece 2 tane yumurtayla yapıyorum. Çünkü neden? İçerisinde kullanacağım pilavı zaten bir gün önceden yaptım. Buzdolabındaydı. Bu arada ufak bir bilgi daha vereyim. Yaptığınız pilavları buzdolabında 2 günden fazla bekletmeyin. Çünkü pilavda üreyen bir bakteri var. Eğer ki bu size dokunuyorsa sizi çok çok rahatsız edebilir. Hatta zehirleyebilir. Bu kişiden kişiye göre değişir ama tavsiyem eğer pilavı yaptıysanız 2 gün içerisinde tüketin. Ona göre miktarını da ayarlarsınız. Az önce ne yapmıştım ben? Bizi hafta boyunca kurtaracak bir turşu yaptım. Bir sürü sebze doğradım. Bunun içerisinde ekşisi var, çıtırlığı var. Şimdi tekrar sebze doğramanın manası yok. Hepsinden biraz koyup kendime şahane bir yemek yapacağım. Büyük bir tava alıyorum, altını açıyorum, yüksek. Yine içerisine 10 gram zeytinyağı koyuyorum ve yağ ısıtıyorum. Şimdi ben size burada birebir canlandırmasını yapıyorum. Aslında ertesi akşam buzdolabından çıkarttığım, hafiften turşulanmaya başlamış olan, burada karışık olan sebzelerim var. Aklınıza gelebilir, pişmiş salatalık olacak diyorsunuz. Ne fark eder? Hafiften ısınacaklar. Böyle sonuna kadar kavurmayacağız zaten. Biraz ısıtacağız. Pişmiş turp muazzam olur. Hatta denemediyseniz fırında şöyle güzel zeytinyağıyla, tuzla, karabiberle turpları çevirin. Bir fırınlayın. Tadına bakın, o şeker inanılmaz. Isınmaya başladı. O arada taze soğanımı da doğrayayım. Yaklaşık 4 tane taze soğan ekleyeceğim içerisine. Soğanları sona doğru ekleyeceğiz. Tabii ki evinizde varsa mesela mısır da ekleyebilirsiniz buna. Soya seviyorsanız soya da ekleyebilirsiniz ama ben hem maliyeti hem de gördüğünüz gibi iş gücünü minimumda tutmaya çalışıyorum ve ortaya çıkaracağım yemekte hiçbir eksik olsun istemiyorum. Hemen 2 yumurta içeriye ve hızlıca içeride karıştıracağız. Yumurtalar birleşmeye başlayacaklar. Böyle hafiften tüm sıvılığı gitmeye başladığı anda soğuk pirincimiz. Gerçekten bazen beni evde yemek yaparken görmenizi istiyorum. Aynen bu şekilde oluyor. Her şeyi böyle dolaptan çıkartıp tek bir tava yatıp karıştırıp ortaya güzel yemekler çıkıyor. Bunu da size paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Eğer ki bunları beğeniyorsanız ne olur böyle kolay yemeklerle ya da yemek yapmakla çok arası olmayan ama
Güzel yemekleri de seven arkadaşlarınızla paylaşın. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basın ki oradan da anlayalım. Ona göre belki ikincisini de hızlıca sizin için yaparım. Çünkü bende yemeklerin sayısı sınırsız. Pirinçlerden artık cızırdamaları duymaya başladık. Tamamen burası kurudu ve pirinçler ısındı. Çünkü pirinçlerin tamamen ısınması çok çok önemli. Neredeyse çünkü yemek bitti demek oluyor bizim için. Şimdi buradaki sebzelerden dilediğiniz kadar koyun. Ne kadar istiyorsanız. Ben biraz bol koyacağım. Eğer ki tabii ki bu turşuyu yapmadıysanız buna benzer lahana, havuç gibi, biber gibi sebzeleri doğrayıp içerisine soteleyebilirsiniz. Ama böyle daha pratik. Taze soğanımızı da atıyorum. Oh, renklerin güzelliği. Yalnız koku nasıl oldu bir anda biliyor musunuz? Hemen o sirkeyle beraber ağızlar sulandı. Bir parça ısınması kafi. Çok fazla kavurmaya gerek yok. Sebzelerin çıtırlığı kalsın istiyorum içerisinde. Tüm tat. İçerisine bakın ne tuz ekledim de bir şey. Çünkü neden? Burada sirkeli, tuzlu, şekerli bir su vardı. Oradan içerisine eklemiş oldum. Dediğim gibi eğer sebzeleri siz ekleyeceksiniz, baharatları da sonrasında eklemeniz gerekiyor. Ve yemeğimiz bitti. Tabak alıp geldim. Gerçekten yorgunluğunuzu üzerinizden daha atamadan yemeğinizi önünüze koymuş oldunuz. Çünkü neden? Üstünüzü değiştirirken tavanın altını açsanız, tava ısınsa, elinizi yüzünüzü yıkasanız, gelseniz o sıcak tavada her şeyi karıştırırsanız 10 dakika sonra yemek hazır. Tadına bakalım. Hem doyurucu. Mor lahanadan hafiften böyle beyaz olan yerler böyle mavileşmeye, morlaşmaya başladı. Böyle farklı bir rengi oldu. Yalnız kokusu muazzam. Bence biraz tuzsuz. Ama gerçekten doyurur mu? Doyurur. Besler mi? Besler. Tatmin ediyor mu? Ediyor. Çünkü ekşi var içerisinde. Yumurtadan gelen güzel bir tat var. Sıcacık pilav var. Daha ne olsun. Hadi yarın akşama geçelim. Üçüncü yemeğimiz ton balıklı patates kavurma. Evet, patates diyorum. Doğru duydunuz. Ne yapabilirim? Patates benim için zor bir kelime. Suyun altını açtık. Bu yemek gerçekten hem çok kolay hem de çok çok bayıldığım bir yemek. Ton balığı dedim, şimdi hemen dediniz ki ton balığın fiyatı uçuyor. Öyle değil. Ucuzluk marketlerde genelde onların kendi markaları olan ton balıkları var, böyle büyük. Ben onun yarısını kullanıyorum, bir de 2 tane var. 2 tane de yarısını kullanıyorum. Bir kişi için, ama dilerseniz siz 2 tane de kullanabilirsiniz. Fiyatları neredeyse böyle pahalı markaların 1/3 fiyatına ama aynı yerde üretiliyorlar. Bilginiz olsun. Hemen suyumuza tuzumuzu atalım. Patatesleri önden bir haşlayacağız. Kavrulması daha kolay olsun. Hem de daha az yağ ile yapacağız bu iş. Hatta eğer balığınız yağlıysa balığın yağıyla da kavurabilirsiniz. Bana ağır geliyor diyorsanız zeytinyağıyla da kavurabilirsiniz. Onu anlarım ama ben hafiften seviyorum o ton balığın içinde durduğu yağın tadını kavrulduktan sonra. Evet, patatesleri koyduk. Şimdi patateslerimiz hafiften diriliklerini kaybedene kadar yaklaşık 10 dakika haşlanacaklar. 10 dakikadan sonra tabağa geçme süremiz sadece 5 dakika. Patatesleri kontrol edelim. Evet, ortaları artık pişmeye başlamış. Şimdi patatesleri süzeceğim. Hemen bir tane büyük tava alıp geliyorum. Ocağın altını yine yüksek açtık. Şimdi dediğim gibi burada ben ton balığın yağını kullanacağım ama sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hatta bazen konserve sardalya kullanabilirsiniz. Bazen fiyatları ucuzluyor. Konserve sardalyayı da bu tarife bayılacaksınız. Tabii ki bütçeyi arttırmak isterseniz bunun içerisine kuru domatesler, kapariler, zeytinler ekleyebilirsiniz. İşi arttırabilirsiniz ama şu anda böyle çok temeldeyiz. Sadece lezzeti tamamlamaya çalışıyoruz. Hemen çok fazla balığı koymadan şuradaki yağını süzdüreceğim içerisine. Tabii ki suda olan ton balıklardan aldıysanız yine zeytinyağı ekleyin. Hemen sıcak patatesler içeriye. Patateslerin şimdi dışları kavrulacak. Sonrası için içerisine birazcık da taze soğan doğrayacağım. Kuru soğan doğrayabilirsiniz, sarımsak ekleyebilirsiniz. Canınız ne isterse. Farklı sebzeleri de bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ama benim için bu kadarı kafi. Oh, muhteşem kokuyor. Patateslerin dışları da renk aldılar hemen hızlıca. İçerisine şimdi ben birazcık kuru nane ekliyorum. Çok fazla değil. Acı severler. Pul biber ekleyebilirsiniz benim gibi. Hemen taze soğanlar da içeriye. Balığımızı da ekliyorum.
Çok az böyle bir çeyrek limonun da suyunu sıkıyorum içerisine. O ekşilik inanılmaz güzel bir tat verecek. Altını kapattık. Yemeğimiz hazır. Ve ton balıklı patates kavurmamız hazır. Tadına bakalım. Şu an hemen sıcağı sıcağına patates de iyi yakar. Mükemmel. Evde yaptıklarımdan daha güzel olmuş diyebilirim. Gerçekten şahane bir tadı var. Bunun yanına yine en başta yaptığımız turşuyu koyabilirsiniz. Salata da yapabilirsiniz ama bu mevsimde maalesef ve şu anda inanılmaz, yani bir tane göbeğin tanesi 13 lira mı 14 lira mı öyle bir şey olmuş. Yani göbek salata yapmayın. Aksine yine gidin böyle, eğer turşu yapmıyorsanız bir lahana salatası yapın. Daha uygun fiyata gelecektir. İçerisine birazcık maydanoz ekleyebilir, dereotu ekleyebilir. Güzel bir salata yapabilirsiniz. Bir de şimdi altta gelecek yorumları da duyar gibiyim, okur gibiyim. Bazı genç arkadaşlar var. Şefim biz bu kadar patatesle doyar mıyız? Yani tamam balık koydu ama biz doymayız diyorlar. Şimdi size güzel bir taktik anlatacağım. Bekleyin. Ekmek arası. En büyük kurtarıcılardan bir tanesi. Hem de doyurur yani, yalan yok. Ekmeğin içerisine hemen balıklı patatesten koyuyoruz. Dilediğin salata malzemesini koyabilirsin. Ama Ferhat Şef'in nesi var? Hazırda turşusu var. Gördünüz mü? Yani hafta başında yapacağınız küçük böyle bir 10 dakikalık hareketle, yani bir turşu hazırlamakla bütün hafta yapacağınız bütün salatalardan kurtulmuş oluyorsunuz. Yeşilliğiniz, yandaki yiyeceğiniz işte yan yemeğiniz hazır olmuş oluyor. Sadece 1 saat geçmesine rağmen muhteşem şekilde ekşi ekşi hazır. Öf. Patateste ne yalan söyleyeyim, ben biraz da mayonez severim. Yani biraz da mayonez sıkarım. Bununla da doymuyorsunuz. Ona ben karışmam. Patatesimizi de yedik. Haftada bir akşamda makarna yenir. Şöyle güzel tek tencerede patlıcanlı tavuklu muazzam bir makarna yapacağız. Hem de tavuğumuzu biraz yine fazla yapacağız ki başka bir akşam kullanabilirsiniz. Mesela haftanın başka bir akşamında makarnayı yaptınız, tavuğu arttırdınız. İlk yaptığım nohutlu yemeği tavuklu da yapabilirsiniz. Pirincinize tavuk da ekleyebilirsiniz. Yapacağımız işlem çok basit. Ufak bir tencere alıyoruz, altını açıyoruz ve tavuklarımızı hafifçe kavuruyoruz. Şu anda marketlerde ya da bulabileceğiniz en uygun tavuk parçası tavuk baget, tavsiye ederim. Şu anda göğsün fiyatı inanılmaz, uçmuş gitmiş yani 60 liralar civarında. Bagetler epey uygun, kanatlar çılgın pahalı. Bütün tavuk da alabilirsiniz. Bütün tavuğunuzu haşlayıp, didikleyip, tavuk parçalarınızı dondurup, suyunu dondurup bunları ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Bunlar hep aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bunları kavuracağız, sonra üzerlerine birazcık sıcak su verip hafiften haşlayacağız. Tuz atıyorum birazcık içerisine. Tavuklar pişti. Şimdi tavukları en başta birazcık kavurmamızın sebebi hem lezzeti artsın hem de derisinden gelecek olan tadı birazcık daha arttırmaktı. Bu tavukların hepsini kullanmayacağım tabii ki bu yemeğe. Kalanını da yarın akşam için ayıracağız. Şimdi tencerenin içerisinde çok güzel böyle tavuğun tadının da olduğu böyle az bir miktarda suyumuz var. Hemen yarım bardak domates püresi ekliyorum. Domates rendesi, en başta dediğim gibi ne varsa hiç eklemeyebilirsiniz. Bunu böyle sadece tavuk suyuna da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da hazır kavanozdan kullandığım közlenmiş patlıcanım var. Çünkü neden? Patlıcanın mevsiminde değiliz. Sonradan eklediğimiz ürünler için bir parça daha tuz atıyoruz içerisine. Çok fazla değil. Çünkü biraz konsantre oldu tavuğun suyu. 4'te 1 paket, yani aşağı yukarı 1 kişilik bir makarna ekliyorum içerisine. Makarnaların seviyesine gelecek kadar da şimdi sıcak suyla tekrar arttırıyorum. Kapağını kapatıyoruz. Makarnalar pişecekler. Ben orada tavuklarımı ayıklayacağım. Tavukları ekleyeceğiz. Neyi unuttuk? Bir şey unuttuk. Bir diş sarımsak. Lezzetten kaçmıyoruz. Bir diş de sarımsak ezelim içerisine ki sarımsağın tadı da geçsin. Tavukları ayıklayacağım. Son olarak tavuk parçaları ve hafif kıyılmış maydanozla da yemek bitti. Hepsi bu kadar basit. Bir parça da maydanoz doğradım, makarnaya bakalım. Sarımsak, patlıcan, domates tüm suyu çekmiş neredeyse. Gördüğünüz gibi kendisi adeta bir sosun içerisinde pişmiş gibi. Şimdi tavukların yarısını ekliyorum. Yarısı yarın akşam için. Tavuklarımı da ekledim. Altını kapatabilirim. Gayet güzel pişmişler. Bir parça maydanoz.
Afiyet olsun. Kokusu var ya mükemmel. Yani bu tarifi mutlaka deneyin. Domates sevmiyorsanız domates koymayabilirsiniz. Sadece köz patlıcanın tadının içerisine belki bir kaşık da labne ekleyebilirsiniz. Daha böyle beyaz, kremalıdan ziyade daha böyle beyaz, tavuklu bir makarna yapabilirsiniz. Varsa evde mesela böyle birkaç parça ceviz kırabilirsiniz. Tadı bambaşka bir noktaya da gidecektir. Farklılıkları yaratmak sizin elinizde. Hadi son tarife geçelim. Son tarifimiz tavuklu kaşarlı tost. Tostu kim sevmez? Tostsuz bir akşam olmaz. Ben ekmeği önden birazcık kızartmayı seviyorum. Ekmeği ikiye kestim. Tam koparmadım. Koparabilirsiniz. Şöyle yarım ekmek. İsterseniz bir ekmek. Size kalmış. Hafiften ekmeğimizi bir ısıtalım. Evet. Çok güzel ısındı. Yanmayalım. Şimdi ben tostun içerisinde böyle güzel farklı tatlar arıyorum. Sizler canınız nasıl istiyorsa yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ama ya aradan yine güzel bir patlıcan gelmesin mi? Üzerinde salçası olmasın mı? Böyle zeytin ezmesinin tuzluluğuyla bizi vurmasın mı diyorum. Şimdi hepsini içeriye döşüyorum. Öncelikle bir tarafına yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar patlıcanı süreceğiz. Diğer tarafına şöyle bir tatlı kaşığı kadar zeytin ezmesi. Muhteşem bir tuzluluk. Derin bir aroma. Kaşarda da elim boldur. 50 gram kadar da kaşarım var burada. Dilerseniz burada tavuk yerine mesela içerisine 2 yumurtadan bir omlet yerleştirebilirsiniz. Yanında yiyebilirsiniz. Yani bu ölçüye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Peynir koymayabilirsiniz. Sadece böyle içerisinde güzel ıslak malzemeler, yine yumurta ya da sadece tavukla bir ekmek arası gibi düşünebilirsiniz. Sıcak sandviç gibi hayal edebilirsiniz bunları. Bunlar size yol gösterici olsunlar. İşte şimdi mesela dolapta tavuğumuz vardı. Hemen tavuğumuzu yerleştiriyoruz. Bir akşam önce ne yedik? Makarna yedik tavuklu. Hemen benzer malzemelerle bir sonraki akşamı da kurtardık. Böyle kapatalım güzelce. Tost makinesine tekrar yerleştirelim. Şimdi bunun üzerine hafiften yağ ister. Ama ben yağ doğrudan sürmek ya da dökmek yerine yağ birazcık biber salçasıyla karıştıracağım. Üzerinde böyle salçalı yapacağım. Çok az. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı koydum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da biber salçasıyla karıştırıyorum. Peynir biraz erimeye başlasın. Bunun üzerine sürüp işi bitireceğiz. Hafiften cızırtıyı duymaya başladık. Şimdi üzerine hemen hazırladığımız zeytinyağlı biber salçasını da sürelim. Güzelce zaten üzeri sıcaktı. Bir anda içerisine o salçalı zeytinyağlı şekli tekrar bastırmayacağım. Çünkü tekrar bastırırsak bulaşık miktarı artar. Hiç gerek yok. O sıcaklık ona yeter. Zaten peynir sağdan soldan eridi. Gördük bile. Salçayı da çekti. Tostumuzu alalım. Son bir lezzet dokunuşu yapıyorum. Birazcık kekik. Gitti gitti. Tost yapacağım dediysem de öyle alelade bir tost yapacak halim yoktu. İşte böyle hem gözümü hem de karnımı doyuracak tarzda şahane kokan bir tost yaptım. Yalnız mükemmel bir lezzet uyumu. Yanında dilerseniz birazcık yaptığımız o patates kavurmadan yapıp ekstra ekleyebilirsiniz. Bu arada tabii ki tatlısız duramıyorum diyorsanız ben size için şu anda bir tatlı hazırlamadım ama daha önceden hazırladığım çok kolay evde bulunan malzemelerle yaptığım tatları da burada karta bıraktım. Mandalinalı kek, elmalı kek, canınız ne istiyorsa onlardan bir tanesi de yemekten sonra yapabilirsiniz. Bugün sizlere böyle başım sıkıştığı zaman hızlıca yaptığım ve keyif aldığım yemekleri anlatmak istedim. Bunlar sadece birkaçıydı. Her biri yarım saatin altında pişiyor. Yapımları çok kolay. Bir sonraki günü düşünerek yaptığımız tarifler var. Ön hazırlık çok gerektirmeyen tarifler. Özellikle dolapta bekletip bir anda karıştırarak yaptıklarımız bayağı 10-15 dakikada hazır oluyorlar. Çok güzel püf noktaları da vermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer tabii beğendiyseniz lütfen dostlarınızla da paylaşın. Onlar da bu tarz videolardan faydalansınlar. Eğer ki kanala yeni geldiyseniz bunun gibi farklı içeriklerimiz de var. Onlara da bakabilirsiniz. Bambaşka uzun daha böyle oturaklı tariflerimiz de var. Onları da izleyebilirsiniz. Yorumlarda bizi desteklemeyi de unutmayın. Kanala abone olun, beğen tuşuna basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.